Selam futbol severler. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle 4 tane Avrupa'da oynayan takımımızın Avrupa maçlarını değerlendiriyor, inceliyor olacağız. Galatasaray'ın berabere kaldığı, Fenerbahçe'nin yenildiği, Başakşehir'in yendiği ve Beşiktaş'ın da yenildiği haftayı geride bıraktık. Bir Avrupa haftasında geride bıraktık. Bunları kısa değerlendireceğiz. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar. Bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Diyelim ve videomuza geçelim. Evet, ilk önce çarşamba günü Fenerbahçe ile başladık. Arkasından Perşembe Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarıyla ligi bitirmiş, Avrupa Ligi haftasını bitirmiş olduk. Fenerbahçe Atletik Bilbao ile oynadı. İspanyol devinin güçlü takımlarından biri olan Atletik Bilbao ile oynadı ve 2-0'lık mağlubiyetle başladılar. Ve Fenerbahçe taraftarı bu maçtan sonra da büyük isyan ettiler. Ali Koç'a istifa sesleri yükseldi. Fenerbahçe'de bir birlik, beraberlik yok. Fenerbahçe'de hem takımında birlik, beraberlik yok. Hem de taraftarlarında aslında bir birlik, beraberlik yok. Çünkü takım ne oynadığını bilmiyor. Ne yapması gerektiğini bilmiyor. Oyuncuların birbirinden haberi yok. Yani birbirinden kopuk bir şekilde oynayan Fenerbahçe'yi gördük. Samet Akaydın'ın yaptığı basit hata, kaleciye dönerken hatalı pas atması, kısa düşen bir pas atması, araya giren Atletik Bilbao'lu oyuncular golü buldular. Fenerbahçe'de bazı taraftarlar Ali Koç'un gitmesini, istifa etmesini istiyorken bazı taraftarlar da Ali Koç'un kalmasını istiyor. Çünkü kalmasını isteyen kesimde Ali Koç'un maddi gücünün iyi olduğunu, bu takıma sıkıntı yaratmayacağını, bu takımın borç batağını sürüklemeyeceğini, maddi yönden takımı ayakta tutabileceğini düşündükleri için kalmasını istiyorlar. Bir kısım gitmesi isteyen bir kısım taraftar ise takıma geldi ilk seçildiği günden bu yana pek bir şey katamamasından dolayı muzdaripler arkadaşlar. O yüzden dolayı da bazı taraftarlar da gitmesini istiyor. Gitmesini isteyenler takıma katkı verememesinden, takıma şampiyonluk kazandıramamasından dolayı gitmesini istiyorken, kalmasını isteyenler ise maddi gücünden dolayı kalmasını istiyor. Bu konuyu ayrı bir videoda sizlere değerlendireceğiz. Bu videoyu da konuşacağız sizlerle. Bu konuyu da konuşacağız. Evet, Fenerbahçe Avrupa'da çok iyi gitmiyor. Zaten ligde de Beşiktaş'ın ilgisinden sonra bu maç çıktı. Biraz da moralsiz çıktılar. Zaten o maçtan sonra bazı oyuncuların gitmesi gerektiğini söylüyorlardı. Mesela Tadiç gitmeli, yerine Tadiç'e gelmeli diyen taraftarlar vardı. Samet Akaydın kesinlikle gitmeli. Szymański gitmeli. Edin Dzeko gitmeli. Gitmeli diyorlardı. En-Nesyri'ne gelen teklif varsa gitmeli. Maksim'ine gelen teklif varsa gitmeli. Maksim'in çok güzel çalım atabilen, topu ayağını tutabilen, top saklayabilen bir oyuncu olsa da bitiricilik konusunda kötü olan, pas verme konusunda kötü olan bir oyuncu olduğu için teklif varsa gitmeli deniliyordu. Yani yenilmesi Fenerbahçe taraftarını hem üzdü hem de artık sabrını taşırmış duruma geldi. Geçmiş olsun Fenerbahçe diyelim. Galatasaray arkasından oynadı. Perşembe günü ilk maçında 20.45'te oynadılar. Galatasaray ise zorlu olmayacak bir takım ama çetin bir soğuk havada Malmö deplasmanına gittiler. Orada da bir Galatasaray taraftarlarının ciddi bir şekilde gelmiş olduğunu ve takımlarına destek verdiğini görmüş olduk. Galatasaray 1-0 geriye düştüğü maçı da 1-1'e getirdi. Arkasından 2-1 öne geçmesine rağmen son dakikalar içerisinde yediği golle 2-2'ye geldi ve 2-2'den sonra 3-2'de geriye düşebilirdi. Galatasaray namağlup yoluna devam ediyor. Galatasaray son Sivas deplasmanı galibiyetiyle buraya geldiler. Aslında soğuk konusunda biraz tecrübeliydiler çünkü Sivas maçı oynanan Sivas şehri de soğuk bir memleket olduğu için buradan biraz tecrübeli bir şekilde geldiler. Galatasaray'da Davinson Sanchez'in sakatlanması kötü oldu. Torreira sakatlandı ama ilk yarının son dakikalarında maç bittiğinde sakatlandı ama oynadı. İnşallah sakatlığını yükselip daha da ağır sakatlıklar yaşamaz. Davinson Sanchez'in sakatlanıp çıkması kötü oldu. Ama Kerim'den yerine giren Kerem Demirbay'ın asist yapması ne kadar doğru bir değişiklik olduğunu da göstermiş oldu. Galatasaray çok kötü oynamadı ama Malmö beklediğimizden iyi oynadı. Bunu söyleyebiliriz. Malmö'nün çetin ataklarının olduğunu, etkili ataklarının olduğunu gördük. Galatasaray'ın da etkili ataklar oldu. İki takım da birer puan aldı. Galatasaray namağlup yoluna devam ediyor. Galatasaray bu en azından bir puan alarak son 8'e kalma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Yenseydi belki de son 8'i garanti altına almış gibi bir şey olacaktı ama olmadı.
Galatasaray'da Yunus Akgün yine çok çalıştı. Çok koştu, bastı. Barış Alper'in eksikliği belki de bu maçta hissedilir. Çünkü Barış Alper çok hızlı bir oyuncu. İçeriye hücumlara iyi kat edebilen bir oyuncu olduğu için içeriye iyi kat edebilir. İyi paslarla belki de Galatasaray galibiyetle dönebilirdi. Tabi soğuğun da verdiği bir etki var. Malmö takımı soğuğa daha çok Galatasaray'dan alışık. Galatasaray Malmö'ye göre daha az alışık olduğu için soğuk da etkili oldu. Onlar bu soğuk havaya, buz zeminli havaya, soğuk havalarda oynamaya alışıklar. Galatasaray o kadar alışık değildi. Galatasaray'a da buradan aldıkları bir puan için en azından tebrik edelim. Bir puandır. Daha mağlup şekilde yoluna devam ediyor. İnşallah son 8'e kalırlar diyelim. Evet, arkasından kısaca Başakşehir'e bakalım. Başakşehir'in ben kazanacağını kesinlikle düşünmüyordum. Alman ekibinin güçlü takımlarından Hidimhiyum'la karşılaştılar. Artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Ben Hidimhiyum olarak okuyorum bu takımı. Başakşehir'in rakibinin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Hidimhiyum denilen bu Alman takımı Alman 3. liginden mi 4. liginden mi çıkmışlar. Süper Lig'e kadar, Alman 1. Ligi'ne kadar geldiler. Şu anda Avrupa'da oynuyorlar. Bizim 3. ligden 4. ligden çıkan takımlarımız bir üst lige çıkıp orada kalmanın, orada düşmemenin peşinde uğraşıyorlar ama Alman takımı 3. ligden veya 4. ligden gelip buralara kadar gelmesi de büyük sürpriz. Ve ben Başakşehir'in Avrupa maçlarında çok da iyi maç çıkaramamasından dolayı yenemeyeceğini düşünüyordum. Başakşehir beklediğimiz performansın üstünde oynayıp 3-1'lik net bir galibiyet aldı. Bu haftanın tek galip gelen takımı Başakşehir oldu. Kendilerini kutluyoruz. Kendilerini tebrik ediyoruz. Bundan sonra da Başakşehir'e başarılar dileyelim. İnşallah en kötü yani ilk 8'e girme şansları yok. Şu anda yok gibi görünüyor, yok. Ve inşallah Başakşehir biraz daha toparlanır. Son 24'e kalır diyelim. Evet, son oynayan takımımız ise Beşiktaş'ta. O da dün akşam saat 21'de soğuk, zorlu Bodo Glimt'te oynadı. Beşiktaş'ta Norveç'te soğuk bir deplasmanda oynadı. Orada da ufak bir Beşiktaş taraftarını gördük. Desteklerini duyduk. Onlara da teşekkür edelim. Beşiktaş'ta Bodo Glimt'e 2-1 yenildi. Yenilmesine üzülmedim açıkçası. Çünkü artık bir yerden sonra insan alışıyor. Kötü gidiyor. Yapacak bir şey yok. Takıma alışıyorsunuz. Beşiktaş da çok iyi oynamadı. Bodo Glimt de çok iyi oynamadı. Bodo Glimt 2-1'e yakaladıktan sonra biraz daha oyunu rolantiye aldı. Çok da Beşiktaş'ın üstüne gelmedi. Çok da Beşiktaş'a ataklar yapmadı. Yani bu arada Beşiktaş golü bulabilir mi dedik. Semih Kılıçsoy'la bulduğumuz pozisyonlar, Rafa Silva ile bulduğumuz pozisyonlar vardı. Belki de dün akşam Beşiktaş Immobile'nin yokluğunu gerçekten ciddi bir şekilde aradı. Immobile olsaydı belki de o bulunan pozisyonlar gole çevrilebilirdi. Belki de o bulunan pozisyonları Immobile bulsaydı gole çevirebilirdi arkadaşlar. Kalecimiz Ersin'in bir hatasına biz gol yedik ki ben hocamızdan neden Ersin'in ilk 11'e başladığını, Mert Günok'un sakat olmaması, yedek de olmasından dolayı bunu söylüyorum. Hani dedim Ersin oynuyor. Mert Günok sakat mı? Değil. Çünkü yedek kulübesinde oturuyordu. Neden Ersin'le başlayıp Mert Günok'la başlamadı? Orası da ayrı bir soru. Çünkü ikinci golde hatalı attığı pastan sonra biz golü yedik. O belki hatalı pas atılmasaydı belki gol yemeyecektik. Kazanamasak bile en azından bir puan alacaktık. Olmadı. Beşiktaş'la Fenerbahçe ile birlikte bu haftanın yenilen takımlarından biri oldu. Galatasaray'ımız berabere kaldı. Başakşehir'imiz ise kazandı. Takımlarımıza bu yolda başarılar dileyelim. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir son 24'ü kovalayacak. Galatasaray ise ilk 8'e kovalayacak. Galatasaray'ın son 24 garanti gibi bir şey arkadaşlar. Yani garanti diyebiliriz. Artık Galatasaray ise ilk 8'i kovalayacak. Bir sonraki maçlarında da takımlarımıza başarılar diliyorum. Oynadıkları oyunlara baktığımızda beni en çok şaşırtan, bana en çok sürpriz yaşatan Başakşehir oldu diyelim. Evet arkadaşlar, sizce takımlarımız nasıldı? Siz hangilerini beğendiniz? Hangilerini beğenmediniz? Hangileri iyiydi? Hangileri sürpriz sonuçlar yakışadı? Galatasaray'ın berabere kalması da bir sürpriz. Beşiktaş'ın yenilmesi de bir sürpriz. Fenerbahçe'nin yenilmesine pek şaşırmıyorum. Çünkü Atletik Bilbao aralarındaki en güçlü takımdı. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.